Poco X6 Pro piyasayı gerçekten kasıp kavuracak bir cihaz ve bunun da en büyük sebebi, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Hepimizin çok beklediği X6 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatına yakından bakacağız. Ben destek vermek ve incelemesini de kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kutu içeriğine baktığımızda X6 Pro yine dolu dolu bir şekilde önümüze çıkıyor. Kutudan kılıf ve 67 wattlık hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını söyleyeyim. Ve bu noktada yine Xiaomi'yi gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Tasarıma baktığımızda gerçekten oldukça şık ve sade bir tasarımla beraberiz. Burada X5 Pro'ya nazaran çok ciddi değişikliklerle karşılaşıyoruz. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken dışarıdan baktığımızda kamera modülü arka kapaktaki detaylarda cihaza biraz daha üst segment premium bir hava katmış ve ben gerçekten bu tasarımı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor ama tek elle kullanımlarda da eli çok yoracak bir telefon değil. Burada büyük bir bataryanın kullanıldığını düşünürsem bence ağırlıkta yine de iyi olmuş. Arka kapak cam, çerçeveler plastik ve arka kapağında biraz bombeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim ve parmak izinde tutan bir cihaz. Çerçevelerin mat yapısı, kamera tasarımı genel hatlarıyla tasarım olarak bence orta segmentinde üstüne çıkmayı başarmış. X6 Pro'nun en önemli noktalarından biri kesinlikle ekranı. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük artırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Hem 120 Hz hem de kaliteli panel birleşince ekranın verdiği deneyim oldukça başarılı diyebilirim. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün ve X6 Pro'nun ekran tarafındaki en önemli artısı tartışmasız şekilde parlaklık değeri. Burada sadece orta segmentte değil, Poco F5 gibi daha üst segmente yakın cihazlara göre de parlaklık yönünde çok daha başarılı. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranın dokunma hassasiyeti, tepkiselliği de 2160 Hz. Bu ekrana baktığımızda hem görsel tarafta hem de akıcılık ve panel kalitesinde ciddi anlamda üst seviyede. Yani X6 Pro'nun ekranı rakipleriyle arayı ciddi bir şekilde açıyor. X6 Pro'nun en önemli yanlarından biri ekranıydı. Fakat donanım da bir o kadar önemli ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Ama MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü Dimensity özellikle de 8000 serisi diğer MediaTek işlemcilerden çok daha farklı bir konumda diyebilirim. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla gelirken 12 GB'lık versiyonda var. Performans kısmında da muazzam bir işlemci diyebilirim. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve Dimensity 8300 uzun süreler oyun oynasak da telefonu zorlasak da ısınma problemi olmayan bir işlemci. Yani hem performans hem de verimlilik olarak üst seviye bir telefonla beraberiz. Depolama biçimi de UFS 4.0 olunca uygulama açılışlarında, dosya yüklemelerinde tam olarak bir amiral gemisi cihazla karşı karşıyayız. Performansta da ekranda da benden tam notu aldı. Kamera kısmında da Poco'nun X serisinde ilk kez OIS destekli bir ana kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ana kamera gün ışığında ışığın yeterli olduğu ortamlarda Dimensity 8300'ün yapay zeka desteğiyle de güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Loş ışıkta, düşük ışıklı çekimlerde de ana kamera hiç fena değil ama hem ultra geniş hem de makro kamera ana kameraya oranla biraz geride kalıyor. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem AIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. Ve batarya tarafında da Xiaomi uzun zaman sonra bir geliştirmeye gitmiş. 5000 mAh'lik batarya 90 Watt hızlı şarj desteğiyle de beraber geliyor. Sıfırdan 100'e bu bataryayı ortalama 35 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansında 9-10 saate varan ekran sürelerini rahatlıkla göreceğiz. Açıkçası batarya performansı ve hızlı şarj yetenekleriyle de segmentinin üstünde. Android 14 ve
HyperOS ile birlikte geliyor. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım değerlendirme ve fiyata geçersek X6 Pro 8 GB RAM, 256 GB depolamayla Avrupa'da 300 liraya satılıyorken ülkemizde çok iyi bir fiyatla 16.000 TL'ye X6 Pro'yu alabileceğiz. Fiyatını oranla değerlendirdiğimde ekran, batarya ve performans bu 3 noktada fiyatının çok üstünde diyebilirim. Özellikle 300 Euro 16.000 TL'lik fiyatıyla Galaxy A54'ten de Honor 90'dan da ve bu fiyatlardaki diğer tüm rakiplerinden çok daha başarılı diyebilirim. Özellikle de telefonda çok fazla oyun oynuyorsanız veya birinci odağınız performansa uygun fiyata bir telefon alayım, uzun yıllar kullanayım diyorsanız X6 Pro'yu rahatlıkla önerebilirim. Son olarak da fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 9 puanı aldı ve bu cihazın çok daha detaylı bir incelemesi de gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki sizce X6 Pro alınır mı? Görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.